Doğada avlanmak zordur ama suyun altındayken suyun dışındaki bir canlıyı avlamaya çalışmak oyununu en zor modda oynamaktır. İşte bu imkansız senaryoyu günlük rutini haline getirmiş bir canlı var. Okçu balığı. Bu balık sadece su fışkırtmıyor. Su yüzeyinde görünmez oluyor, fiziğin kurallarını büküyor, hatta yetmediğinde sudan fırlayıp avını havada kapıyor. Bugün suyun altındaki bu el kadar mahalle kabadayısının raconlarını ve fizik kurallarıyla nasıl dalga geçtiğini en başından inceliyoruz. Önce şu balığın tipine bir bakın. Sırtı neredeyse cetvelle çizilmiş gibi dümdüzdür. Neden peki? Çünkü bu canlı avlanırken suyun tam sıfır noktasına, yani yüzeye yapışarak yüzer. Vücut yapısı o kadar yaslıdır ki yüzerken suda en ufak bir dalgalanma veya iz bırakmaz. Suyun dışından bakan bir karınca için suyun altı tamamen sakindir. Tıpkı bir hayalet gibi. Ama asıl olay gözlerinde. Okçu balığının kafasına göre devasa duran iki büyük gözü vardır ve bu gözler bağımsız hareket edebilir. Bu balıklar genellikle bulanık, çamurlu nehirlerde ve mangrov ormanlarında yaşar. Biz o suya baksak önümüzü göremeyiz. Ancak okçu balığının gözleri özel bir retina katmanına sahiptir. Tıpkı pahalı güneş gözlüklerindeki polarize filtreler gibi su yüzeyindeki ışık parlamalarını ve yansımaları sıfırlarlar. Yani siz suyun üstünden baktığınızda dipleri göremezsiniz. Ama o suyun altından baktığında daldaki karıncanın bacağındaki tüyleri bile net bir şekilde sayabilir. Şimdi bir anlığına çocukluğumuza dönelim. Su dolu bir kovaya çubuk soktuğunuzda çubuk kırılmış gibi görünür ya. İşte buna fizikte ışığın kırılması diyoruz. Suyun altından havaya bakarken her şey olduğundan farklı yerdedir. Eğer sinek daldan size bakıyorsa ve siz tam gördüğünüz yere ateş ederseniz ıskalama ihtimaliniz %100'dür. Suyun altına girip elinde su tabancasıyla bu sineği vurmaya çalışsak, kırılma açısını hesaplayana kadar sinek emekli olur, çoluk çocuğa kavuşur. Ve okçu balığı bu hesabı zihninde milisaniyeler içinde yapar. Peki bunu nasıl yapıyor? Balık hedefini gördüğü an vücudunu suyun altında öyle bir açıya getirir ki ışığın kırılma sapmasını minimuma indirir. Yani bir nevi kendi vücudunu açıyı sıfırlayacak şekilde konumlandırır. İçerideki biyolojik işlemci ışığın açısını, suyun derinliğini ve mesafeyi anında işler. Okçu balığının akciğeri veya özel bir su deposu yok. Mühimmatı doğrudan etrafındaki sudur. Damağındaki ince oluğu diliyle kapatarak bir silah namlusu oluşturur. Solungaç kapaklarını aniden kasarak içerideki suyu bu dar kanaldan dışarı fışkırtır. Ancak burada çok ince bir mühendislik var. Suyu düz bir çizgi halinde fışkırtırsanız su havada dağılır ve hedefe sadece hafif bir sprey ulaşır. Sinek de "oh serinledik" der, yaşamaya devam eder. Balık bunu engellemek için atışın tam son saniyesinde ağzını biraz daha geniş açar. Böylece arkadan çıkan su, önden çıkan sudan çok daha hızlı ilerler. Havada öndeki suya yetişir, onunla birleşir ve tam hedefe çarptığı anda ağır, tek parça bir su damlasına dönüşür. Şöyle örneklendireyim. Yüzünüze küçük küçük su damlalarının sıçraması var. Bir de 10 litrelik su balonunun patlaması var. Balık tam olarak ikincisini yapıyor. Oluşan darbe kuvveti o minik sinek için üzerimize meteor düşmesiyle eşdeğerdir. Ama durun, bu balığın tek olayı su fışkırtmak sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü okçu balığı aynı zamanda mükemmel bir fırsatçıdır. Eğer avlandığı yaprak veya dal su yüzeyine çok yakınsa, örneğin 20 ile 30 santimetre yukarıdaysa, balık su fışkırtmakla uğraşmaz. Vücut kaslarını bir yay gibi gerer, güçlü kuyruk yüzgeciyle suya bir kez vurur ve sudan dışarı roket gibi fırlatır kendini. Kendi boyunun 2 ila 3 katı yüksekliğe havada süzülerek çıkar, avı doğrudan ağzıyla kapar ve tekrar suya dalar. Yani karşınızda sadece bir keskin nişancı yok, gerektiğinde kulvar değiştirip yakın dövüşe giren tam teçhizatlı bir komando var. Burada durup size çok kritik bir soru sormak istiyorum. Sizce bu balık hedefini vurup düşürdüğünde düşen avı her zaman kendisi mi yer? A. Tabii ki o yer abi. Adam o kadar fizik hesabı yaptı. B. Ne geçsin? Doğada emek hırsızı çoktur, kesin kaptırıyordur. C. Yarı yarıya kırışırlar. Sonuçta aynı mahallenin balıkları. D. Aşağıda kargaşa çıkar. Sinek arada hibe olup boşa gider. Videoyu durdurup cevabınızı yorumlarda yazdıysanız söylüyorum. Cevap B arkadaşlar. Doğanın kanunu ne yazık ki adaletli değil. Okçu balıkları genellikle gruplar halinde gezer. Bir balık yukarıdaki sineği vurup düşürdüğü anda suyun altındaki diğer tembel balıklar sineğin tam olarak nereye düşeceğini hesaplar. Atışı yapan balık daha kafasını aşağı çeviremeden yandaki komşusu gelip sineği havada kapar. Bu yüzden yetenekli bir okçu balığı sadece vurmayı değil, vurduğu şeyin düşeceği noktaya diğerlerinden daha hızlı yüzmeyi de öğrenmek zorundadır. Yoksa grubun en yetenekli ama en aç üyesi olursunuz. Özetlemek gerekirse, elimizde jilet gibi vücuduyla su yüzeyinde gizlenen polarize gözleriyle çamurlu suda bile kusursuz gören, fizik yasalarını saniyenin onda birinde hesaplayıp su balyozu fırlatan ve gerekirse sudan fırlayıp avını kapan inanılmaz bir canlı var. Tüm bunları yaparken beyni sadece birkaç gram
Bizler elimizde tuttuğumuz telefonun flaşıyla yine elimizdeki telefonu ararken bu canlı hiçbir teknolojiye ihtiyaç duymadan doğanın en karmaşık optik ve mekanik problemlerinden birini çözüyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.